Bülbül ile Gül. Genç öğrenci, ona kırmızı güller götürürsem benimle dans edeceğini söyledi. Oysa koca bahçemde bir tek kırmızı gül bile yok diye yakınıp duruyordu. Bülbül pırnal meşesindeki yuvasından onu duydu. Yaprakların arasından bakınarak düşüncelere daldı. Genç öğrenci, bahçemde bir tek kırmızı gül bile yok diye feryadı bastı ve güzelim gözleri yaşlara boğuldu. Ah, mutluluk ne kadar küçük şeylere bağlı. Bilgelerin tüm yazdıklarını hatmettim. Tekmil felsefenin sırrına vardım. Gel gör ki bir kırmızı gülün yokluğu hayatımı kararttı. İşte sonunda gerçek bir sevgili, hiç tanımadan kim bilir kaç gece onun uğruna dem çektim. Kim bilir kaç gece yıldızlara onun öyküsünü anlattım ve şimdi karşımda işte saçları sümbül koyusu, dudakları arzu gülü kadar kırmızı, ne ki yüzü tutkudan fil dişi solgunu, hüzün kaşlarına mührünü vurmuş, dedi bülbül. Yarın gece prens bir balo veriyor ve sevdiğim de orada olacak. Ona kırmızı bir gül götürürsem tan ağarıncaya kadar dans edecek benimle. Kırmızı bir gül götürürsem onu kollarıma alacağım. O da başını omzuma yaslayacak. Elini sımsıkı elime alacağım. Ama bahçemde bir tek kırmızı gül olmadığına göre ben orada bir başına otururken o yanımdan geçip gidecek. Yüzüme bile bakmayacak ve yüreğim paramparça olacak. Gerçek sevgili diye buna derim. Benim dem çektiğim şeyin o acısını çekiyor. Benim gönlümü hoş eden onun yüreğini yakıyor. Şu aşk dedikleri ne kadar olağanüstü bir şey. Zümrütten daha değerli. Özenle işlenmiş opeller onun yanında sönük kalır. İnciler ve narlar onu satın alamaz. Pazarda arasan bulunmaz. Tacirden satın alınmaz. Terazide altınla ölçülmez, dedi bülbül. Çalgıcılar balkonda oturup yaylı çalgılarını çalacak. Sevdiceğim de arpın ve kemanın ezgileriyle dans edecek. O denli uçarcasına dans edecek ki ayakları yere değmeyecek. Saraylılar cıvıl cıvıl giysileriyle çevresini saracak. Ama ona verecek bir tek kırmızı gülüm yok diye benimle dans etmeyecek. Kendini çimenlere attı, yüzünü ellerine gömdü, başladı ağlamaya. Tam o sırada kuyruğu havada yanından hızla geçen küçük bir yeşil kertenkele, "Neden ağlıyor bu?" diye soracak oldu. Gün ışığı ardında kanat çırpan bir kelebek, "Sahi neden?" diye yineledi. Bir papatya da aheste beste, "Sahi neden?" diye usulcacık fısıldadı komşusuna. "Kırmızı bir gül için gözyaşı döküyor," dedi bülbül. "Kırmızı bir gül için mi? Ne kadar saçma." Alaycılığı hiç elden bırakmayan küçük kertenkele ise bir kahkaha patlattı. Ama bülbül öğrencinin hüznündeki sırrı çözmüştü. Meşe ağacında sesini çıkarmadan oturup aşkın gizemini düşünerek derinlere daldı. Sonra birden kahverengi kanatlarını açarak havalandı. Korudan bir gölge gibi geçti. Bahçenin üstünde bir gölge gibi süzüldü. Çimenliğin orta yerinde göz alıcı bir gül ağacı vardı. Bülbül onu görür görmez oraya doğru kanat çırptı. İncecik bir dala usulca kondu. "Bana kırmızı bir gül ver, sana en güzel şarkımı söyleyeyim," diye yalvardı. Ama ağaç başını salladı. "Benim güllerim beyaz, denizdeki köpükler kadar beyaz, dağdaki kardan da beyaz. Ama eski güneş saatinin çevresine dolanan kardeşime git istersen, belki o sana istediğini verir," diye yanıtladı. Bunun üzerine bülbül güneş saatinin çevresine dolanmış gül ağacının oraya uçtu. "Bana kırmızı bir gül ver, sana en güzel şarkımı söyleyeyim." Ama ağaç başını salladı. "Benim güllerim sarı, kehribar bir tahta oturan deniz kızının saçları kadar sarı, tırpancı tırpanıyla gelmeden çayırda açan nergislerden daha sarı. Ama öğrencinin penceresinin altında boyatan kardeşime git istersen, belki o sana istediğini verir." Bunun üzerine bülbül öğrencinin penceresinin altında boyatmış gül ağacının oraya uçtu. "Bana kırmızı bir gül ver, sana en güzel şarkımı söyleyeyim," diye yalvardı. Ama ağaç başını salladı. "Benim güllerim kırmızı, güvercinin ayakları kadar kırmızı, okyanustaki mağaralarda yelpaze gibi salınan koca koca mercanlardan daha kırmızı. Ama kış damarlarımı dondurdu, kırağı filizlerimi kavurdu, fırtına dallarımı kırdı. Bu yıl gül veremeyeceğim. Bütün istediğim bir kırmızı gül, tek bir kırmızı gül. Hiçbir çaresi yok mu bir tek kırmızı gül edinmemin?"
Bir yolu var ama o kadar tüyler ürpertici ki sana anlatmayı göze alamam, diye yanıtladı ağaç. Çekinme, söyle, ben korkmam, dedi bülbül. İlle de kırmızı bir gül istiyorsan onu ay ışığında ezgilerden yaratmalı, yüreğinin kanıyla boyamalısın. Göğsünü bir dikene dayayıp bana şarkı söylemelisin. Bütün gece bana şarkı söylemelisin ve diken yüreğini delmeli ki kanın damarlarıma aksın, benim kanım olsun. Kırmızı bir gül uğruna ölmek çok büyük bir bedel. Hayat ise herkes için çok değerli. Yemyeşil ormanda oturup altın arabasına binmiş güneşi, ince arabasını süren ayı seyredaldın mı değme keyfine. Hoştur alıcın kokusu, hoştur vadideki çan çiçeklerini, tepede çiçeğe duran fundaları seyret almak. Ama aşk hayattan güzeldir. Kaldı ki insan yüreğinin yanında kuşun yüreğinin sözü mü olur? Böylece bülbül kahverengi kanatlarını açarak havalandı. Bahçenin üstünden bir gölge gibi süzülerek geçti. Bir gölge gibi yelken bastı korunun üzerinde. Genç öğrenci hala bıraktığı yerde çimenlerin üstünde yatıyordu. Güzelim gözlerindeki yaşlar henüz kurumamıştı. Yüzün gülsün, gözün aydın, kırmızı gülüne kavuşacaksın. Ay ışığında ezgilerden yaratacağım onu. Yüreğimin kanıyla bezeyeceğim. Karşılığında senden tek istediğim gerçek bir sevgili olman. Çünkü o güçlü iktidardan da bilge ve güçlü olan felsefeden bile daha bilge ve güçlüdür aşk. Kanatları alev kırmızısı, alev kırmızısıdır gövdesi. Dudakları baldan tatlı, soluğu buhur gibidir. Öğrenci başını çimenlerden kaldırıp kulak verdi ama kitaplarda yazılanlardan başka bir şey bilmediğinden bülbülün söylediklerini anlayamadı. Ne ki meşe ağacı anladı ve hüzünlendi. Çünkü dallarına yuva kuran küçük bülbülü çok seviyordu. "Bana son bir şarkı söyle, sen gidince yapayalnız kalacağım," diye fısıldadı meşe ağacı. Bülbül de meşe ağacına bir şarkı söyledi. Sesi gümüş bir tastan dökülen su gibiydi. Bülbül şarkısını bitirince öğrenci yerinden kalkıp cebinden bir defterle bir kurşun kalem çıkardı. Koruda yürüyüp giderken, "Endamına söz yok. Peki duygudan nasibini almış mı? Sanırım zerre kadar almamış. Aslına bakılırsa çoğu sanatçıdan farkı yok. Biçam yerli yerinde ama içtenliğin yerinde yeller esiyor. Başkaları için özünden geçmez. Varsa yoksa musiki, oysa sanatın bencil olduğunu bilmeyen var mı? Yine de sesinin pek güzel olduğunu kabul etmeli. Ama ne yazık ki sesinin güzelliğinin ne bir anlamı var ne de bir yararı." Sonra da odasına girdi genç öğrenci. Saman döşeğine uzanıp sevdiceğini düşünmeye başladı. Çok geçmeden de uykuya daldı. Bülbülü ay gökyüzünde ışıyınca uçup gül ağacına gitti. Göğsünü dikene dayadı. Bütün gece göğsünü dikenden ayırmadan şakıdı. Donuk saydam ay gökyüzünden eğilip onu dinledi. Bülbül gece boyunca şakıya dursun. Diken göğsüne battıkça battı. Kanı yüreğinden çekildikçe çekildi. İlkin bir delikanlı ile bir genç kızın yüreklerinde aşkın filizlenişinin şarkısını söyledi ve şarkı şarkıyı istedikçe gül ağacının en tepedeki incecik dalında yaprak yaprak içre olağanüstü güzellikte bir gül açtı. Önce ırmağın üstünde dolanan pus kadar solgundu, sabahın ayakları kadar solgun, şafağın kanatları kadar gümüşsü. Bir gülün gümüş bir aynadaki gölgesi gibi, bir gülün bir havuza düşen gölgesi gibi ağacın en tepedeki dalında çiçeğe durdu gül. Ama ağaç bülbüle seslendi, göğsünü dikene daha çok bastırmasını istedi. "Daha çok bastır küçük bülbül, yoksa gül doğmadan gün doğacak," diye haykırdı. Bülbül de göğsünü dikene biraz daha bastırdı ve gittikçe daha yüksek sesle şakımaya başladı. Bir delikanlı ile bir genç kızın ruhlarında tutkunun filizlenişinin şarkısını söylüyordu şimdi. Ve gülün yapraklarına pembenin nazenin kızartısı düştü. Hani damat gelini dudaklarından öptüğünde yanakları alal olur ya, işte öyle. Ama diken henüz bülbülün yüreğine erişmemişti. O yüzden gülün yüreği hala beyazdı. Çünkü bir gülün yüreği ancak bir bülbülün yüreğinin kanıyla kızıla keser. Ve ağaç göğsünü dikene daha da bastırması için bülbüle yalvardı. "Daha çok bastır küçük bülbül, yoksa gül doğmadan gün doğacak,"
diye seslendi. Bülbül de göğsünü dikene biraz daha bastırdı. Diken yüreğine dayandığında acısı içine çöktü. Acısı arttıkça artıyor. Bülbülün şarkısı da gittikçe çılgınlaşıyordu. Çünkü ölümün kusursuz kıldığı aşkın, mezarda bile ölmeyen aşkın şarkısını söylüyordu. Ve olağanüstü güzellikteki gül, doğu göğünün gülü gibi kızıla kesti. Kızıla kesti taç yapraklarının gerdanı, bir yakut gibi kızıla kesti gülün rengi. Gel gör ki bülbülün sesi gittikçe yitti. Küçücük kanatları titremeye başladı ve gözüne perde indi. Şarkısı gitgide kısıklaştı. Boğazının sıkıldığını duyumsadı. Sonra son bir çabayla bir şarkı tutturdu. Soluk ay şarkıyı duyunca şafağı unuttu. Gökyüzünde biraz daha oyalanayım dedi. Kırmızı gül şarkıyı duyunca hazdan tepeden tırnağa titredi. Taç yapraklarını sabah serinliğine açtı. Yankı bülbülün ezgisini tepelerdeki mor mağaralara taşıdı. Uykudaki çobanları düşlerinden uyandırdı. Irmaktaki kamışlar aralarından süzülürcesine geçen ezginin sözlerini denize taşıdılar. Bak bak, gül doğdu sonunda. Ama bülbül yanıt veremedi ağaca. Uzanıp giden çimenlerin üstünde cansız yatıyordu. Diken yüreğine saplanmıştı. Öğrenci öğleyin penceresini açıp dışarı baktı. Şu işe bak, kısmetim ayağıma gelmiş. Al sana kırmızı bir gül. Hayatımda böyle bir gül görmedim. Ne kadar da güzel. Hiç kuşkum yok. Latince upuzun bir adı vardır, dedi. Sonra da eğilip kopardı. Gülü şapkasına taktı. Gülüyle hocasının evine koştu. Hocasının kızı kapının ağzında oturmuş. Makaraya mavi ipek sarıyordu. Küçük köpeği de ayağının dibindeydi. Öğrenci, sana kırmızı bir gül getirirsem benimle dans edeceğini söylemiştin ya. İşte sana dünyanın en kırmızı gülü. Bu gece yüreğinin kıyısına takarsın. Biz dans ederken o da sana seni ne kadar çok sevdiğimi anlatır, dedi. Ama kız suratını astı. Bir kere giysime uymayacak sanırım. Hem sonra mabeyincinin yeğeni bana sahici mücevherler gönderdi. Mücevherlerin çiçeklerden çok daha pahalı olduğunu bilmeyen yoktur, diye yanıt verdi. Öğrenci öfkeye kapılarak, öyle mi? İnan olsun senin kadar değer bilmezini görmedim hayatımda, dedi ve gülü sokağa fırlattı. Gül bir çukura düştü. Üstünden de bir at arabası geçti. Değer bilmez mi? Biliyor musun? Sen çok kaba bir adamsın. Hem sen de kimsin ki? Bir öğrenci parçası. Allah bilir ayakkabılarında mabeyincinin yeğenindeki gibi gümüş toka bile yoktur, dedi ve iskemlesinden kalkıp içeri girdi. Öğrenci oradan uzaklaşırken, şu aşk denen şey ne kadar büyük bir salaklıkmış. Mantığın yarısı kadar yararı yok. Çünkü kanıtladığı hiçbir şey yok. Üstelik insana hep olmayacak şeyler anlatıyor ve gerçek olmayan şeylere inandırıyor. Açıkçası hiç pratik değil. Hem de pratikliğin her şey demek olduğu bu çağda. O zaman ben de felsefeye döner, metafizik okurum. Odasına dönünce tozlu kocaman bir kitap çıkardı. Okumaya başladı. Mutlu Prens. Şehrin çok yukarısında, yüksek bir sütunun üstünde Mutlu Prens'in heykeli dururdu. Baştan aşağı ince altın varak kaplıydı. Gözlerinin yerinde 2 parlak safir taşı vardı ve kılıcının kabzasında kocaman kırmızı bir yakut parıldardı. Gerçekten çok beğenilirdi. Sanatkarane beğenileriyle şöhret kazanmak isteyen belediye meclisi üyelerinden biri, bir rüzgar gülü kadar güzel diyor, yararlı işler yaptığı halde insanların onu yararsız biri olarak düşünmelerinden çekindiği için yalnız pek faydası yok diye ekliyordu. Mantıklı bir anne olmayacak şeyler isteyip ağlayan küçük oğluna "Neden Mutlu Prens gibi olamıyorsun?" diye soruyordu. Bir şey için ağlamayı rüyasında bile görmez o. Güzelim heykeli süzen morali bozuk bir adam, dünyada hiç olmazsa birinin çok mutlu olmasına seviniyorum diyordu. Parlak kırmızı elbise ve temiz beyaz önlükleriyle katedralden çıkan hayrat okulu öğrencileri Mutlu Prens için tıpkı bir meleğe benziyor diyorlardı. Matematik öğretmeni "Nereden biliyorsunuz?" diyordu. "Hiç melek gördünüz mü ki?" Çocuklar "Gördük tabii, rüyamızda" diye cevap veriyor. Matematik öğretmeni çocukların rüya görmesini tasvip etmediğinden haşince kaşlarını çatıyordu.
Bir gece şehrin üstünden küçük bir kırlangıç uçuyordu. Arkadaşları 6 hafta önce Mısır'a gitmişler ama o güzeller güzeli bir kamışa aşık olduğu için geride kalmıştı. Baharın ilk günlerinde kocaman sarı bir güvenin peşi sıra ırmaktan aşağı doğru uçarken tanışmıştı onunla ve incecik belinin cazibesine pek kapıldığından durup onunla konuşmuştu. Konuya hemen girmeyi seven kırlangıç, "Sana aşık olsam mı?" diye sormuş. Kamış da ona doğru hafiften eğilmişti. Bunun üzerine kırlangıç onun çevresinde uçtukça uçmuş, kanatlarıyla dokunduğu suyu gümüş renklerle titreştirmişti. Kur faaliyeti bu şekilde yaz boyu sürmüştü. Öbür kırlangıçlar "Gülünç bir sevda bu" diye cıvıldaşıyordu. Kamışın parası olmadığı gibi bir sürü de ilişkisi var. Gerçekten de ırmak kamışlardan geçilmiyordu. Derken sonbahar geldi ve kırlangıçların hepsi uçup gitti. Onlar gidince kırlangıç yalnızlığa kapıldı ve sevgilisine olan aşkından bıkmaya başladı. "Hiç sohbeti yok" dedi. "Ayrıca fettan olmasından korkuyorum, durmadan rüzgarla cilveleşiyor." Nitekim ne vakit rüzgar esse kamışa doğru son derece zarif bir reverans yapıyordu. "Evcimen olduğunu kabul ediyorum" diye devam etti kırlangıç. "Halbuki ben gezmeyi severim ve dolayısıyla karım da gezmeyi sevmelidir." Sonunda "Benimle gelecek misin?" diye sordu. Fakat kamış başını hayır gibilerden salladı. Evine çok bağlıydı. Kırlangıç "Duygularımla oynadın" diye feryat etti ve "Ben piramitlere gidiyorum, elveda" diyerek uzaklaştı. Gün boyu uçtu ve akşam olunca şehre ulaştı. Kendi kendine "Acaba nerede konaklamalıyım?" diye sordu. "Umarım şehrin gerekli tertibatı vardır" dedi. Sonra yüksek bir sütunun üstündeki heykeli fark etti. "İşte şurada konaklayayım. Havası temiz ve bol, güzel bir nokta" dedi. Böylece Mutlu Prens'in iki ayağının tam arasına kondu. Etrafına bakınır ve uykuya dalmaya hazırlanırken kendi kendine usulca "Yatak odam altından" dedi. Fakat tam başını kanadının altına alıyordu ki üstüne iri bir su damlası düştü. Olur şey değil, havada bir bulut bile olmadığı, yıldızlar apaçık ve berrak göründüğü halde yağmur yağıyor. Kuzey Avrupa'da hava ne kadar berbat, kamış yağmuru severdi ama onunki bencillikten başka bir şey değildi zaten, dedi. Bir damla daha düştü. Kırlangıç, "Yağmurdan korunamayacaksam heykelin bana faydası ne? Bari kendime iyi bir baca külahı bulayım" diyerek gitmeye karar verdi. Fakat kanatlarını açmaya kalmadan üçüncü bir damla daha düşünce başını kaldırıp baktı. Bir de ne görsün? Mutlu Prens'in gözleri yaşlarla doluydu ve o yaşlar altın yanaklarından aşağı süzülüyordu. Ay ışığında yüzü o kadar güzel görünüyordu ki küçük kırlangıcın yüreği burkuldu. "Kimsin?" dedi. "Ben Mutlu Prens'im" dedi. Kırlangıç, "Öyleyse niçin ağlıyorsun, sırılsıklam oldum" diye sordu. "Ben hayattayken ve bir insan kalbine sahipken gözyaşı nedir bilmez, çünkü üzüntünün girmesine izin verilmeyen Sansoji Sarayı'nda yaşardım. Gündüzleri dostlarımla bahçede oynar, akşamları büyük salonda dansın başını çekerdim. Bahçeyi çok yüksek bir duvar çevirirdi ama arkasında ne olduğunu merak edip sormazdım. Çevremdeki her şey çok güzeldi. Mahiyetim bana Mutlu Prens derdi. Gerçekten de mutluydum. Tabii haz mutluluksa. İşte öyle yaşadım ve öyle öldüm. Öldükten sonra beni o kadar yükseğe yerleştirdiler ki yaşadığım şehrin tüm çirkinliklerini ve tüm sefaletini görmeye başladım ve kalbim kurşundan olmasına rağmen artık ağlamadan duramıyorum" dedi. Kırlangıç kendi kendine "Ne? Bu heykel som altın değil mi?" diye sordu. Kişisel görüşlerini yüksek sesle dile getiremeyecek kadar kibardı. Heykel nameli kısık bir sesle uzaktaki küçük bir sokakta yoksul bir ev var. Pencerelerinden biri açık ve oradan bir masanın başında oturan bir kadın görüyorum.
Yüzü çökmüş ve yorgun. Terzi olduğu için kaba ve kızarmış elleri iğneden delik deşik. Kraliçenin en güzel nedimesi gelecek saray balosunda giysin diye saten bir elbiseye nakışla çarkıfelek çiçekleri işliyor. Odanın köşesindeki bir yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Ateşi var ve portakal istiyor. Annesi ona nehir suyundan başka bir şey veremediği için ağlıyor. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, kılıcımın kabzasındaki yakutu ona götürmez misin? Ayaklarımı şu kaideye tutturmuşlar, hareket edemiyorum. Kırlangıç, beni Mısır'da bekliyorlar. Arkadaşlarım Nil'de bir yukarı bir aşağı uçarak nilüferlerle konuşuyor. Çok geçmeden büyük kralın mezarında uykuya dalacaklar. Oradaki boyalı tabutta yatıyor kral. Sarı ketene sarılı ve baharatlarla mumyalanmış olarak. Elleri solmuş yapraklara benziyor ve boynunda da açık renkli yeşil bir kolye var. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, benimle bir gece kalıp habercim olmaz mısın? Oğlan çok susuz, annesi çok üzgün, dedi prens. Kırlangıç, oğlan çocuklarını sevdiğimi sanmıyorum. Geçen yaz nehrin kıyısında 2 hain oğlan vardı. Bana sürekli taş atan değirmencinin oğulları. Hiç isabet ettiremediler tabii. Biz kırlangıçlar iyi uçarız. Ayrıca ben çevikliğiyle nam yapmış bir aileden gelirim ama yine de saygısızcaydı yaptıkları. Fakat mutlu prens çok mahzun göründüğünden yüreği el vermedi küçük kırlangıcın. Çok soğuk olsa da burada seninle bir gece kalıp habercin olayım madem, dedi. Prens teşekkür ederim küçük kırlangıç dedi. Böylece kırlangıç prensin kılıcındaki iri yakutu çıkardı ve gagasına alarak şehrin çatılarını aştı. Beyaz mermerden melek heykelleriyle katedral kulesinin yanından geçti. Sarayın yanından geçerken kulağına dans sesleri geldi. Güzeller güzeli bir kız aşığıyla birlikte balkona çıkıyordu. Aşığı, yıldızlar ne kadar harika ve ne kadar harika aşkın gücü dedi. Kız, umarım elbisem kraliyet balosuna yetişir. Üstüne nakışla çarkıfelekler işlenmesi için sipariş verdim ama terziler o kadar tembel ki, diye karşılık verdi. Kırlangıç nehri aştı ve gemilerin yelken direklerine asılı fenerleri gördü. Getto'yu aşarken yaşlı Yahudilerin birbirleriyle pazarlık ettiklerini ve bakır kefelerde para tarttıklarını gördü. Sonunda yoksulun evine ulaşıp içeri baktı. Oğlan yüksek ateşle yatağında dönüp duruyordu. Annesi de yorgunluktan uyuyakalmıştı. Kırlangıç seke seke içeri girip iri yakutu masaya, kadının yüksüğünün yanına bıraktı. Sonra usulca masanın çevresinden uçtu ve kanatlarıyla oğlanın alnını yelledi. Oğlan, ne kadar serinledim, herhalde iyileşiyorum, dedi ve tatlı bir uykuya daldı. Kırlangıç sonra mutlu prense döndü ve yaptıklarını anlattı. Tuhaf, hava bu kadar soğuk olmasına rağmen basbayağı ısındım dedi. Prens, çünkü iyi bir iş yaptın dedi. Ve küçük kırlangıç düşüne düşüne uykuya daldı. Düşünmek hep uykusunu getirirdi zaten. Gün ışığınca ırmağa doğru uçup banyo yaptı. Kuş bilim profesörü köprünün üstünden geçerken ne hayret verici bir olgu, kış mevsiminde bir kırlangıç, dedi. Ve yerel gazetede bu konuyla ilgili uzun bir yazı yazdı. Yazı kimsenin anlamadığı kelimelerle o kadar doluydu ki herkes ondan söz etti. Kırlangıç bu gece Mısır'a gidiyorum dedi ve bunun umuduyla neşelendi. Tüm anıtları ziyaret etti ve kilisenin kulesinde uzun uzun oyalandı. Gittiği her yerde serçeler cıvıldaşıp birbirlerine ne seçkin bir yabancı diyor, o da bununla çok eğleniyordu. Ay doğarken yine mutlu prense uçtu. Mısır'a bir söyleyeceğim var mı? Artık yola çıkıyorum, diye sordu. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, benimle bir gece daha kalmaz mısın? Dedi prens.
Kırlangıç, Mısır'da beni bekliyorlar. Yarın arkadaşlarım 2. Çağlayan'a uçacaklar. Orada hipopotamlar hasır otlarının arasında dinlenirken Tanrı Memnon büyük bir granit tahta oturur. Tüm gece yıldızları izler ve sabah yıldızı parlamaya başlayınca bir sevinç çığlığı atar. Ardından sessizliğe gömülür. Öğleyin sarı aslanlar su içmek için nehrin kıyısına iner. Gözleri zümrüt gibi yeşildir ve gürlemeleri çağlayanınkinden daha gürdür. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, şehrin uzaklarında, tavan arasında bir adam görüyorum. Kağıtlarla kaplı bir masanın üstüne eğilmiş ve yanındaki bardakta solmuş bir demet menekşe var. Saçları ince ve kahverengi, dudakları nar gibi kırmızı, iri gözleri hülyalı. Tiyatro yönetmeni için bir oyunu tamamlamaya çalışıyor. Ama soğuktan artık yazamıyor. Mangalda kömürü kalmamış ve açlıktan bitap düşmüş. İyi yürekli kırlangıç, öyleyse seninle bir gece daha kalayım, ona da bir yakut götüreyim mi? Dedi. Prens, ne yazık ki başka yakutum yok. Geriye yalnızca gözlerim kaldı. Onlar da 1000 yıl önce Hindistan'dan getirilmiş nadir safir taşındandır. Birini çıkarıp ona götür. Onu kuyumcuya götürüp satar. Yiyecek ve yakacak alır. Oyununu bitirir. Sevgili prens, bunu sana yapamam, dedi ve ağlamaya başladı. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, sana ne söylüyorsam onu yap, dedi prens. Bunun üzerine kırlangıç prensin gözünü çıkardı ve tavan arasındaki öğrenciye yollandı. Çatıda bir delik olduğundan içeri girmek zor değildi. O delikten süzüldü ve kendini odada buldu. Başını ellerinin arasına almış olan genç adam kırlangıçın kanat çırpışlarını işitmedi ve gözlerini kaldırdığında solmuş menekşelerin üstündeki nefis safiri gördü. Demek değerimi anlamaya başladılar diye bir çığlık attı. Artık gayet mutlu görünerek bunu büyük bir hayranım getirmiş olmalı. Şimdi oyunumu bitirebilirim dedi. Kırlangıç ertesi gün limana indi. Büyük bir teknenin direğine kondu ve denizcilerin halatlarla ambardan koca koca sandıkları çıkarmasını izledi. Her sandığın belirmesiyle "Heya mola!" diye bağırıyorlardı. Kırlangıç, "Ben Mısır'a gidiyorum," diye feryat etti. Ama kimse oralı olmadı ve ay doğunca yine mutlu prense uçtu. "Sana veda etmeye geldim," diye seslendi. "Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, benimle bir gece daha kalmaz mısın?" dedi prens. Kış geldi ve ilk kar çok geçmeden düşer. Şimdi Mısır'da güneş yeşil palmiye ağaçlarını ısıtıyor ve timsahlar çamurda yatıp miskin miskin etrafa bakıyordur. Arkadaşlarım artık Baalbek tapınağında yuva kuruyor. Pembeli beyazlı güvercinler onları izleyerek birbirine kuğurduyordur. Sevgili prens, seni bırakmak zorundayım ama seni hiç unutmayacağım ve gelecek bahar verdiklerine karşılık sana 2 değerli, çok güzel taş getireceğim. Kırmızı bir gülden daha al bir yakut, engin denizlerden daha mavi bir safirin olacak. Mutlu prens, aşağıdaki meydanda kibrit satan küçük bir kız var. Fakat kibritlerini olağa düşürdüğünden hepsi ziyan oldu. Eve para götürmezse babası onu döveceği için ağlıyor. Ne ayakkabıları ne de çorapları var. Küçük başı da çıplak. Öbür gözümü de çıkarıp ona verirsen babasının dayağından kurtulur, dedi prens. Seninle bir gece daha kalırım ama gözünü çıkaramam, yoksa tamamen kör kalırsın. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, sana ne söylüyorsam onu yap, dedi prens. Böylece kırlangıç prensin öbür gözünü de çıkarıp pır diye uçuverdi. Kibrit satan kıza doğru hızlı bir dalış yaparak değerli taşı avucuna bıraktı. Küçük kız, "Ne güzel bir cam parçası," diye bir çığlık attı ve gülerek eve koştu. Sonra kırlangıç prensin yanına döndü. "Artık kör kaldığına göre hep seninle kalacağım," dedi. Zavallı prens, "Hayır küçük kırlangıç, Mısır'a gitmelisin," dedi.
Kırlangıç ise hep yanında kalacağım dedi ve prensin ayaklarının dibinde uyudu. Ertesi günün tamamını prensin omzunda geçirdi ve yaban ellerde gördüklerine ait hikayeler anlattı. Nil kıyısında uzun sıralar halinde dikilen ve gagalarıyla Japon balıklarını yakalayan kızıl aynakları, dünyanın kendisi kadar yaşlı olup çölde yaşayan ve her şeyi bilen Sphinx'i, ellerinde kehribar tesbihlerle develerinin yanında ağır ağır yürüyen tüccarları, abonoz gibi kapkara olan ve bir billura tapan ay dağlarının kralını, bir palmiye ağacında uyuyan ve kendisini bal petekleriyle beslemeleri için emrinde 20 rahip olan kocaman yeşil yılanı, büyük bir gölde iri yassı yapraklarla yolculuk yapan ve kelebeklerle sürekli savaş halinde olan pigmeleri anlattı. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, bana hayret verici şeyler anlatıyorsun. Ama bunlardan da hayret verici olan şey erkeklerin ve kadınların ıstıraplarıdır. Sefaletten daha büyük bir esrar yoktur. Şehrimin üstünde uç, küçük kırlangıç ve bana gördüklerini anlat, dedi prens. Kırlangıç koca şehrin üstünde uçtu ve zenginler güzel evlerinde eğlenirken kapılarında dilencilerin oturduğunu gördü. Işık girmez geçitlere girdi. Kararmış sokaklara halsizce bakan aç çocukların solgun yüzünü gördü. Bir köprünün kemerli girişi altında iki küçük oğlan birbirlerinin kollarında yatarak ısınmaya çalışıyor. Ne kadar açız diye hayıflanıyorlardı. Fakat bekçi orada yatmayın diye bağırınca çaresiz yağmura çıktılar. Kırlangıç döndü ve prense gördüklerini anlattı. Prens, üstüm incecik altın varakla kaplıdır. Onu pul pul alıp yoksullarıma ver. Diriler hep altının onları mutlu edeceğini düşünürler, dedi. Prens fena halde donuk ve boz bir renge bürünene kadar incecik altın varağı pul pul söküp götürdü kırlangıç. İncecik altın varağı yoksullara pul pul götürdükçe yüzüne renk gelen çocuklar gülüp sokaklarda oyun oynamaya başladılar. Artık ekmeğimiz var diye bağırıştılar. Derken karın ardından da don vurdu. Sokaklar gümüşten yapılmış gibi parlak ve ışıl ışıl görünüyordu. Evlerin saçaklarından billur hançer gibi uzun buz parçaları sarkıyor, herkes kürklerle dolaşıyor ve küçük oğlanlar kızıl şapkalar giyip buzda paten yapıyorlardı. Zavallı küçük kırlangıç, üşüdükçe üşüyor ama prense olan sevgisinden onu yalnız bırakmıyordu. Fırıncı başını çevirdiğinde fırının kapısı önündeki kırıntıları kapıyor ve kanatlarını çırparak ısınmaya çalışıyordu. Fakat sonunda öleceğini biliyordu. Son bir gayretle prensin omzuna bir kez daha çıktı. "Hoşça kal sevgili prens, elini öpmeme izin verir misin?" diye mırıldandı. "Sonunda Mısır'a gidecek olmana seviniyorum küçük kırlangıç. Burada gereğinden çok kaldın. Fakat beni dudaklarımdan öpmelisin. Çünkü seni seviyorum," dedi prens. "Mısır'a gitmiyorum. Ölüler evine gidiyorum. Ölüm uykunun kardeşidir değil mi?" dedi. Ve mutlu prensi dudaklarından öpüp can vererek ayaklarının dibine düştü. O an heykelin içinden bir şey kırılmış gibi tuhaf bir çatırtı geldi. Prensin kurşun kalbi tam ortadan ikiye ayrılmıştı. O kadar korkunç bir don vardı. Ertesi sabah belediye başkanı meclis üyeleriyle birlikte aşağıdaki meydandan geçiyordu. Sütunun önünden geçerlerken başını kaldırıp heykele baktılar. "Şuna bakın, mutlu prens ne kadar perişan görünüyor," dediler. Belediye başkanıyla her zaman aynı fikirde olan meclis üyeleri "Gerçekten ne kadar perişan," diye haykırdı ve çıkıp heykele baktılar. Kılıcındaki yakut düşmüş ve altın kaplaması da düşmüş. "Neredeyse dilenciden farkı kalmamış," dedi belediye başkanı. Meclis üyeleri "Dilenciden farkı kalmamış," diye tasdik ettiler. Belediye başkanı, "Üstelik ayağının dibinde bir kuş ölüsü var. Kuşların burada ölmemesiyle ilgili bir tebliğ yayınlamalıyız," ve belediye katibi teklifi not etti. Böylece mutlu prensin heykelini indirdiler.
Üniversiteden sanat profesörü güzel olmadığı için artık faydası da yok dedi. Sonra heykeli büyük bir ocakta erittiler ve belediye başkanı madenle ne yapacaklarına karar vermek için dökümhanede bir toplantı düzenledi. "Elbette ki başka bir heykel yapmalıyız, bana ait bir heykel," dedi. Fakat bütün belediye meclisi üyeleri heykel bana ait olsun diye tutturunca kavga çıktı. Onlardan en son haber aldığımda hala kavga ediyorlardı. Dökümhanedeki işçilerin ustabaşı, "Ne tuhaf şey, şu kırık kurşun kalbi ocakta bir türlü eritemiyorum, bari atayım," ve onu kırlangıçın ölüsünün olduğu çöplüğe attılar. Tanrı meleklerinden birine, "Bana şehirdeki en değerli 2 şeyi getirin," dedi. Melek ona kurşun kalple ölü kuşu getirdi. "Tanrı, doğru tercihi yaptın. Çünkü ebediyete kadar bu küçük kuş cennet bahçemde şakıyacak, mutlu prens de altın şehrimde beni övecek," dedi. Bencil dev. Çocuklar her öğleden sonra okuldan döndüklerinde devin bahçesinde oynarlardı. Yumuşacık yeşil çimeni olan harika bir bahçeydi burası. Çimenliğin orasına burasına yıldız gibi çiçekler serpiştirilmişti. Ayrıca baharları pembe ve inci renkli narin çiçeklere bürünen, güzleri de bolca meyve veren 12 şeftali ağacı vardı. Kuşlar ağaçlara konup öyle tatlı şakırlardı ki çocuklar onlara kulak vermek için oyunlarını bırakırlardı. Birbirlerine "Burada ne kadar mutluyuz," diye seslenirlerdi. Bir gün dev geri döndü. Arkadaşı olan Cornwall'la Gulyabani'yi ziyarete gitmiş ve yanında 7 yıl kalmıştı. Ve 7 yılın sonunda sohbeti kıt olduğundan söyleyeceklerini söylemiş olarak şatosuna çekilmeye karar verdi. Fakat geldiğinde çocuklar bahçesinde cirit atıyordu. Aksi mi aksi bir sesle "Burada ne yapıyorsunuz?" diye gürleyince çocuklar kaçıştılar. "Benim bahçem bana aittir. Bunu herkes bilir. İçinde benden başka kimsenin oynamasına müsaade etmem." Böylece bahçeyi yüksek bir duvarla çevirdi ve bir uyarı tahtası dikti. "İzinsiz girenler yargılanacaktır." Çok bencil bir devdi. Zavallı çocukların oynayacakları hiçbir yer kalmamıştı. Yolda oynamayı denediler ama çok tozlu ve taşlı olduğu için orasını sevmediler. Öyle olunca dersleri bittiğinde yüksek duvarın çevresinde dolaşıp içerideki güzel bahçeden söz etmeye başladılar. Birbirlerine "Orada ne kadar mutluyduk," dediler. Sonra bahar geldi ve tüm yurdu küçük çiçekler ve küçük kuşlar bürüdü. Fakat bencil devin bahçesi hala kıştı. İçinde çocuklar olmadığından kuşlar şakımıyor ve ağaçlar çiçeklenmeyi unutuyordu. Bir keresinde güzel bir çiçek başını çimlerden yukarı uzattı ve uyarı tahtasını görünce çocuklar için o kadar üzüldü ki tekrar yerin içine girdi ve uykuya daldı. Bu durumdan yalnızca Kar ve Ayaz memnundu. Bahar bu bahçeyi unuttuğuna göre burada yıl boyu kalabiliriz dediler. Kar büyük beyaz örtüsüyle çimleri örttü. Ayaz tüm ağaçları gümüşe boyadı. Sonra yanlarında kalması için çağırdıkları kuzey yeli geldi. Kürklere sarılmıştı kuzey yeli ve bütün gün bahçede gürleyip duruyor, baca külahlarını deviriyordu. "Burası harika bir yer, ziyarete gelmesi için mutlaka Dolu'yu da çağırmalıyız." Böylece Dolu da geldi. Arduvaz taşlarının çoğunu kırana kadar her gün 3 saat boyunca şatonun çatısını dövüyor, sonra da bahçenin 4 bir yanında koşturabildiği kadar koşturuyordu. Boz giyimliydi ve nefesi buz kesiyordu. Pencerede oturup soğuk beyaz bahçesine bakan bencil dev, "Baharın niçin bu kadar geciktiğini anlamıyorum. Umarım havalar düzelir," diyordu. Fakat ne bahar geldi ne yaz. Güz her bahçeye altın meyveler verirken devin bahçesine hiçbir şey vermedi. "Dev çok bencil," dedi. Dolayısıyla burası hep kış, hep kuzey yeli, hep dolu, hep ayazdı ve ağaçların arasında kar oynaşıp duruyordu.
Bir sabah dev yatağında uyanık yatarken harika bir name duydu. Kulağına o kadar tatlı geliyordu ki name, "Kralın çalgıcıları geçiyor olmalı," diye düşündü. Aslında penceresinin dışında küçük bir keten kuşu şakıyordu. Ama onu bile işitmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki duyduğu şey ona dünyanın en güzel müziği gibi gelmişti. Derken başının üstünde dönen dolu kesildi. Kuzey yeli gürlemeyi bıraktı ve açık pencereden içeri nefis bir koku süzüldü. "Galiba bahar nihayet geldi," dedi dev ve yatağından fırlayıp dışarı baktı. O da ne? Karşısında olağanüstü bir manzara vardı. Duvardaki küçük bir delikten çocuklar içeri girmiş, ağaçların dallarına kurulmuşlardı. Gözünün gördüğü her ağaçta küçük bir çocuk oturuyordu ve ağaçlar çocukların dönmesinden o kadar memnundu ki baştan aşağı çiçeğe bürünmüşlerdi ve kollarını çocukların üstünde usulca sallıyorlardı. Kuşlar uçuşuyor ve sevinçle cıvıldıyor, çiçekler gülerek başlarını yeşil çimlerden yukarı kaldırıyorlardı. Görülecek şeydi doğrusu ama bir köşe nedense hala kıştı. Bahçenin en ücra yeri olan o köşede küçük bir oğlan çocuğu dikiliyordu. Çok küçük olduğu için ağacın dallarına uzanamıyor ve çevresinde dolaşarak içli içli ağlıyordu. Hala buz ve karla kaplı olan ve başında kuzey yeli esip gürleyen zavallı ağaç, "Tırman küçük oğlan," diyor ve dallarını indirebildiği kadar indiriyorduysa da oğlan bir türlü yetişemiyordu. Bunu gören devin yüreği yumuşadı. "Ne kadar bencillik yapmışım. Baharın bahçeme neden gelmediğini şimdi anlıyorum. Şu küçük oğlanı ağacın dalına çıkarıp duvarı indireyim de bahçem sonsuza ama sonsuza kadar çocukların oyun sahası olsun," dedi. Yaptıklarına gerçekten pişmandı. Merdiveni inip çıt çıkarmadan kapıyı açtı ve bahçeye çıktı. Fakat çocuklar onu görünce o kadar korktular ki hepsi birden kaçıştı ve bahçe yine kış oldu. Yalnız şu küçük oğlan kaçmadı. Gözleri yaşla dolu olduğundan devin geldiğini görememişti. Böylece dev arkadan gizlice sokuldu ve usulca oğlanın elini tutup onu ağaca çıkardı. Ağaç daha o an çiçeklenince ve kuşlar üşüşüp şakımaya başlayınca küçük oğlan kollarını açıp devin boynuna doladı ve onu öptü. Devin artık kötü niyetle olmadığını gören öbür çocuklar koşarak döndüler ve bahar da onlarla birlikte geri geldi. "Çocuklar, burası artık sizin bahçeniz," dedi dev ve büyük bir balyoz alıp duvarı indirdi. İnsanlar saat 12'de çarşı pazara giderken devin hayatlarında gördükleri en güzel bahçede çocuklarla oynadığını gördüler. Çocuklar bütün gün oynadı ve akşam olunca devin yanına gelip ona veda ettiler. "Ama küçük arkadaşınız nerede? Ağaca çıkardığım şu oğlan," diye sordu dev. Ona öpücük verdiği için dev en çok onu seviyordu. Çocuklar, "Bilmiyoruz, gitmiş," diye cevap verdiler. "Ona yarın da mutlaka gelmesini söyleyin," dedi dev. Fakat çocuklar nerede oturduğunu bilmediklerini, onu daha önce hiç görmediklerini söyleyince dev çok üzüldü. Çocuklar her öğleden sonra okul çıkışında gelip devle oynadılar. Fakat devin sevdiği küçük oğlan bir daha hiç görünmedi. Çocukların hepsine çok iyi davranıyordu dev. Ama baştaki küçük arkadaşını da özlüyor ve sık sık ondan söz ediyordu. "Onu görmeyi ne çok istiyorum," diyordu. Yıllar böylece geçti ve dev iyice yaşlanıp güçten düştü. Artık dışarıda oynayamadığından kocaman koltuğunda oturuyor ve çocukların oynamasını seyredip bahçesine hayran hayran bakıyordu. "Bir sürü güzel çiçeğim var ama hepsinden daha güzeli çocuklar," diyordu. Bir kış sabahı giyinirken penceresinden dışarı göz attı. Baharın uykuda olduğunu ve çiçeklerin dinlendiğini bildiği için artık kışlardan nefret etmiyordu. Birdenbire gözlerini hayretle ovaladı ve iyice baktı. Şahane bir görüntüydü bu.
Bahçenin en uzak köşesinde bir ağaç güzel mi güzel beyaz çiçeklere bürünmüştü. Dalların hepsi altına dönmüş, üstlerinden gümüş meyveler sallanıyor, altında da şu sevdiği küçük oğlan duruyordu. Dev büyük bir sevinçle merdivenden aşağı koşup bahçeye çıktı. Çimenliğe aceleyle geçip çocuğa yaklaştı ve yaklaştıkça yüzü öfkeden morardı. "Seni böyle yaralamaya kim cüret etti? Söyle bana, koca kılıcımı alıp onu parçalayayım." Olmaz, bunlar sevginin yara izleri. "Sen kimsin böyle?" diye soran ve yüzüne garip bir saygı ifadesi oturan dev küçük çocuğun önünde diz çöktü. Çocuk ona doğru gülümseyip Bahçende bir kere oynamama izin verdin. Bugün de ben seni cennet bahçemde ağırlayacağım diye cevap verdi. O gün öğleden sonra çocuklar oynamak için geldiklerinde devin ölmüş olarak ağacın altında yattığını gördüler. Baştan ayağa beyaz çiçekler içindeydi. Kayda değer roket. Kralın oğlu evleneceği için büyük şenlik hazırlıkları yapılıyordu. Prens gelini koca bir yıl beklemiş ve gelin sonunda gelmişti. Kız bir Rus prensesiydi ve altı rengeğinin çektiği bir kızakla ta Finlandiya'dan yola çıkmıştı. Kızak kocaman bir altın kuğu biçimindeydi ve kanatlarının arasında küçük prensesin kendisi oturuyordu. Kakım kürkünden uzun mantosu tam ayaklarının dibine kadar uzanan, başında gümüş sırmadan minik bir şapka olan prenses hep yaşadığı kar sarayının kendisi kadar beyaz görünüyordu. O kadar beyazdı ki sokaklardan geçerken herkes hayret ediyordu. Bir gül kadar beyaz diye haykırıp balkonlarından ona çiçek atıyorlardı. Prens kalenin kapısında onu karşılamak için bekliyordu. Hülyalı menekşe gözleri, incecik altın saçları vardı. Prensesi görünce bir dizinin üstüne çöktü ve elini öptü. "Resminiz çok güzeldi ama siz resminizden de güzelsiniz," diye mırıldandı. Küçük prensesin yüzü kızardı. Bir iç oğlanı yanındakine beyaz bir gül gibiydi, kırmızı bir güle döndü deyince bütün saray halkı kendinden geçti. Bunu takip eden 3 gün boyunca herkes beyaz gül, kırmızı gül, kırmızı gül, beyaz gül deyip durdu ve kral iç oğlanının maaşının 2'ye katlanmasını buyurdu. İç oğlanının bir maaşı olmadığından ona pek bir fayda getirmedi bu. Fakat yine de büyük bir şeref kabul edildiği için gereği yapıldı ve saray gazetesinde neşredildi. 3 gün sonra evlilik kutlamalarına geçildi. Tören nefisti. Gelin ve damat küçük inciler işlenmiş mor kadife bir sayvanın altında el ele yürüdüler. Ardından 5 saat süren bir resmi ziyafet verildi. Prens ve prenses büyük salondaki en yüksek yerde oturdular ve içeceklerini berrak bir billur kupadan yudumladılar. Ancak gerçek aşıklar o kupadan içebilirlerdi. Çünkü yalancı dudaklar dokunduğunda kupa bozarıp donuklaşır ve bulanırdı. Küçük iç oğlanı birbirlerini sevdikleri gün gibi ortada, billur bir gün gibi dedi. Kral bunun üzerine iç oğlanının maaşını bir kez daha 2'ye katladı. Tüm saraylılar "Bu ne şeref!" diye haykırdılar. Ziyafetin ardından balo başladı. Gelin ve damat birlikte gül dansını yapacaklardı ve kral flüt çalacağına söz vermişti. Çok kötü çaldı ama kimse bunu ona söylemeye cesaret edemedi. Ne de olsa kraldı. Aslında kral yalnızca 2 ezgi biliyor ve birini öbüründen hiçbir zaman ayırt edemiyordu. Ama fark etmezdi. Çünkü ne yaparsa yapsın herkes her zaman "Harika, harika!" diye haykırıyordu. Programdaki son etkinlik tam gece yarısı başlayacak olan büyük havai fişek gösterisiydi. Küçük prenses hayatında hiç havai fişek görmediğinden kral düğün günü kraliyet pirotekni mütehassısının da hazır bulunmasını buyurmuştu. Prenses Taraça'da yürüdüğü bir sabah prense havai fişek nasıl bir şeydir diye sormuştu. Başkalarına sorulan soruları daima kendi cevaplayan kral da
Aurora Borealis'e benzer ama çok daha doğaldır. Ne zaman ortaya çıkacakları belli olduğu için şahsen onları yıldızlara tercih ederim. Üstelik benim flüt çalışım gibi de güzeldirler, mutlaka görmelisin, demişti. Has bahçenin ucunda büyük bir tezgah kuruldu ve kraliyet pirotekni mütehassısı her şeyi yerli yerine koyar koymaz havai fişekler birbiriyle konuşmaya başladı. Küçük bir maytap, dünya ne kadar güzel bir yer, şu sarı lalelere bakın, gerçek birer çatapat olsa ancak bu kadar sevimli olabilirlerdi. Seyahat ettiğim için çok mutluyum. Seyahat aklı fevkalade geliştiriyor ve tüm ön yargıları bertaraf ediyor, diye seslendi. Büyük bir Roma kandili, "Has bahçeyi dünya mı sandınız, aptal maytap? Dünya kocaman bir yerdir ve onun tamamını görmeniz 3 gününüzü alır," dedi. Genç çağında yaşlı bir tahta kutuya tutturulan ve kırık kalbiyle gurur duyan düşünceli bir döner fişek, "Sevdiğiniz yer neresiyse sizin için dünya orasıdır. Ama aşkın devri artık geçti. Şairler öldürdü onu. Hakkında o kadar çok yazdılar ki kimse onlara inanmaz oldu ve bu da beni hiç şaşırtmıyor. Gerçek aşk ıstırap çeker ve suskundur. Hatırlıyorum da bir keresinde, ama artık bir önemi yok. Sevdalık geçmişte kaldı," dedi. Roma kandili, "Öyle şey mi olur? Aşk asla ölmez. Aşk ay gibidir ve ebediyen yaşar. Söz gelimi, gelinle damat birbirlerini ne kadar candan seviyor. Haklarındaki her şeyi benimle aynı çekmecede kalan ve saraydaki son haberleri bilen kağıt bir fişeklikten bu sabah öğrendim," dedi. Fakat döner fişek başını salladı. "Aşk öldü, aşk öldü, aşk öldü," diye mırıldandı. Aynı şey defalarca tekrar edilirse onun gerçek olacağına inananlardandı. Birdenbire keskin, kuru bir öksürük duyuldu ve hepsi birden dönüp baktılar. Uzun bir çubuğun ucuna bağlanan uzun boylu, mağrur görünüşlü bir roketten geliyordu ses. Bir mütalaada bulunmadan önce dikkat çekmek için daima böyle öksürürdü. Roket, "Ahem ahem," dedi ve hala başını sallayıp aşk öldü diye mırıldanan zavallı döner fişek hariç herkes kulak verdi. Bir çatapat, "Sessizlik lütfen, sessizlik lütfen," diye bağırdı. Siyasetçi gibi bir şeydi bu çatapat ve yerel seçimlerde daima önemli bir yer işgal ettiği için meclisteki konuşma üslubunu yakından biliyordu. Döner fişek, "Tamamen öldü," diye fısıldayıp uykuya daldı. Tam bir sessizlik olduğunda roket üçüncü bir kez daha öksürdü ve söze başladı. Anılarını yazdırır gibi çok yavaş, tane tane konuşuyor ve hitap ettiği kişinin daima omzunun üstünden arkaya doğru bakıyordu. Doğrusu son derece seçkin bir tavrı vardı. "Kralın oğlu için ne büyük bir talih ki benim ateşleneceğim gün evleniyor. Bunu planlamış olsalar ancak bu kadar olurdu. Lakin prensler daima kısmetlidir." Küçük maytap, "Hayret, ben de tam tersine prensin şerefine ateşleneceğimizi sanmıştım," dedi. "Sizin için öyle olabilir. Hatta bundan hiç şüphem yok. Fakat benim durumum farklı. Ben son derece kayda değer bir roketim ve kayda değer bir anne ve babadan geliyorum. Annem devrinin en şöhretli döner fişeğiydi ve dansının zarafetiyle bilinirdi. Büyük gösterisini yaptığında sönene kadar 19 defa dönmüş ve her dönüşünde havaya 7'şer pembe yıldız fırlatmıştı. 1 metre çapındaydı ve en iyi barutla imal edilmişti. Babam da benim gibi bir roketti ve Fransız menşeliydi. O kadar yükseğe uçardı ki insanlar bir daha geri dönmeyeceğinden korkarlardı. Fakat babam iyi huylu biri olduğu için dönerdi ve altın bir yağmur sağanağı halinde muhteşem bir iniş gerçekleştirirdi. Gazeteler gösterisini fevkalade gurur verici ifadelerle yazardı. Hatta saray gazetesi onu pirotekni sanatının zaferi ilan etmişti. Bir Bengal ışığı. "Pirotekni, herhalde pirotekni demek istiyorsunuz. Kendi kutumda öyle yazdığını gördüğüm için pirotekni olduğunu biliyorum," dedi. Fakat roket sert bir ses tonuyla, "Ben zaten pirotekni dedim,"
deyince Bengal ışığı öyle bir ezikliğe kapıldı ki hala önemli biri olduğunu göstermek için derhal küçük maytaplara Külhan Beyliği taslamaya başladı. Roket devam etti. Diyordum ki, ne diyordum? Roma kandili, kendiniz hakkında konuşuyordunuz. Elbette, öyle terbiyesizce sözüm kesildiğinde ilginç bir konuyu işlediğimi hatırlıyorum. Terbiyesizlikten ve her türlü görgüsüzlükten nefret ederim. Çünkü ben son derece hassas biriyim. Bundan hiç şüphem yok. Çatapat, hassas biri ne demek diye sordu Roma kandiline. Roma kandili kısık bir sesle, kendisinde nasır olduğu için sürekli başkalarının ayağına basan kişi demektir diye cevap verince Çatapat az daha kahkahayı koyuveriyordu. Lütfen neye güldüğünüzü söyler misiniz? Ben gülmüyorum diye öğrenmek istedi Roket. Mutlu olduğum için gülüyorum dedi Çatapat. Roket öfkeyle, çok bencil bir neden. Mutlu olmaya ne hakkınız var? Başkalarını düşünmelisiniz. Hatta beni düşünmelisiniz. Ben daima kendimi düşünüyorum ve başkalarından da aynısını bekliyorum. Buna halden anlamak deniyor. Harika bir fazilettir ve ben de ona büyük ölçüde sahibim. Söz gelimi, bu gece başıma bir şey geldiğini farz edelim. Herkes için ne büyük bir talihsizlik olur. Prensle prenses bir daha asla mesut olamazlar. Bütün evlilikleri mahvolur. Krala gelince bunu atlatamayacağından eminim. Kendi mevkimin önemini düşünmeye başladığımda gerçekten gözyaşlarına boğulacak gibi oluyorum. Roma kandili, insanları eğlendirmeniz bakımından kuru kalmanız daha hayırlıdır. Artık neşesi daha yerinde olan Bengal ışığı, kesinlikle sağduyu bunu gerektirir diye katıldı. Roket hışımla, şuna bak sağduyuymuş. Benim son derece sıra dışı ve son derece kayda değer olduğumu unutuyorsunuz. Sağduyu herkeste olabilir. Hayal gücünden mahrum olmaları yeter. Fakat ben hayal gücü olan biriyim. Hadiseleri asla oldukları gibi düşünmüyorum. Daima bambaşka bir şekilde düşünüyorum. Kuru kalmama gelince, duygusal bir mizacı takdir edecek biri belli ki yok aranızda. Kendi adıma neyse ki buna aldırmıyorum. Hayatta kişiyi ayakta tutan tek şey başkalarının kendinden ne kadar aşağı olduğunu bilmektir. Ben bu hissi içimde daima canlı tutmuşumdur. Fakat sizde kalp ne gezer? Prensle prenses daha biraz önce evlenmemiş gibi gülüp eğleniyorsunuz. Küçük bir sıcak hava balonu, ama neden olmasın? Bu çok sevindirici değil mi? Göğe yükseldiğimde bundan yıldızlara da söz etmek niyetindeyim. Güzel gelini onlara anlattığımda göz kırptıklarını göreceksiniz, diye sordu. Roket ise, ya hayata ne kadar dar görüşlü bakıyorsunuz. Fakat bunu tahmin etmeliydim. Dünyadan haberiniz yok sizin. Kof ve boşsunuz. Belki prensle prenses içinden derin bir nehir geçen bir ülkede yaşamaya gidecek. Belki yalnızca bir oğulları, prensin kendisi gibi sarı saçlı, menekşe gözlü küçük bir oğlanları olacak. Belki bir gün oğlan dadısıyla yürüyüşe çıkacak. Belki dadı yaşlı büyük bir ağacın altında uykuya dalacak ve belki küçük oğlan o derin nehre düşüp boğulacak. Ne feci bir talihsizlik. Zavallı insanlara tek oğullarını kaybetmek reva mı? Gerçekten çok korkunç. Bunu asla unutamayacağım. Roma kandili, ama tek oğullarını kaybetmediler. Başlarına hiçbir talihsizlik gelmedi, dedi. Roket ise, ben de zaten geldiğini söylemedim. Gelebilir dedim. Tek oğullarını kaybetmiş olsalar zaten diyecek bir şey kalmaz. Olmuşla ölmüşün arkasından ağlayanlara hiç tahammülüm yok. Fakat oğullarını kaybedebileceklerini düşündükçe çok müteessir oluyorum. Olduğunuz belli, hatta sizden daha müteessirini görmedim, dedi Bengal ışığı. Ben de sizden daha terbiyesizini görmedim. Prense duyduğum muhabbeti hiç anlamıyorsunuz. Ama onu tanımıyorsunuz bile, diye homurdandı Roma kandili. Roket ise cevaben, ben tanıdığımı söylemedim ki, ama tanısaydım bile katiyetle arkadaş olmak istemezdim. Kişinin arkadaşlarını tanıması son derece tehlikelidir. Sıcak hava balonu cevap verdi. Bence siz sahiden dikkat edin de ıslanmayın, asıl önemlisi bu, dedi. Hiç şüphem yok ki sizin için önemli, ama eğer istersen ben ağlamaktan hiç çekinmem, diye karşılık verdi Roket. Nitekim çubuğundan aşağı yağmur damlaları gibi süzülen gerçek gözyaşlarına gark oldu ve neredeyse birlikte bir ev kurmaya niyetlenen ve yaşanacak güzel kuru bir yer arayan iki küçük böceği boğuyordu.
Döner Fişek ağlanacak hiçbir şey olmadığı halde ağladığına göre sahiden romantik bir yaratılışı olmalı diyerek derin bir iç çekti ve tahta kutusunu düşündü. Fakat Roma kandiliyle Bengal ışığı artık adam akıllı sinirlenmişlerdi ve avazları çıktığınca numara yapma, numara yapma diye bağırıyorlardı. İkisi de fazlasıyla gerçekçi kimselerdi ve itiraz ettikleri her şeye numara derlerdi. Sonra ay göz kamaştırıcı gümüş bir kalkan gibi yükseldi. Yıldızlar parlamaya ve saraydan müzik sesi gelmeye başladı. Dansı prensle prenses yönlendiriyordu. O kadar güzel dans ediyorlardı ki uzun beyaz zambaklar pencereden içeri başlarını uzatıp seyrediyor, iri kırmızı gelincikler vuruşların zamanlamasına uyarak baş sallıyordu. Derken saat 10'u, sonra 11'i, sonra 12'yi vurdu ve gece yarısının son vuruşuyla herkes taraçaya çıkınca kral kraliyet pirotekni mütehassısını çağırttı. Havai fişek gösterisi başlasın dedi ve kraliyet pirotekni mütehassısı yerlere kadar eğilerek bahçenin ucuna doğru uygun adım yürüdü. Mahiyetinde 6 kişi vardı ve 6'sı da uzunca birer meşale taşıyordu. Tartışmasız muhteşem bir gösteriydi. Döner fişek kendi çevresinde vızır vızır dönüyordu. Roma kandili bom bom ediyordu. Sonra maytaplar her yerde raks etmeye başladı ve Bengal ışığı her şeyi kızıla boyadı. Sıcak hava balonu minik mavi kıvılcımlar saçarken hoşça kalın diye bağırdı. Kendi kendilerine müthiş eğlenen çatapatlar dan dan diye karşılık verdi. Herkes büyük bir başarı gösterdi. Fakat ağlamaktan nemlenen ve yerinden bile kalkamayan kayda değer roket hariç. En iyi kalite olmasına rağmen gözyaşıyla sırılsıklam olan barutu hiçbir işe yaramıyordu. Küçümser bir gülümseme takınmadan asla konuşmadığı uzak akrabalarının hepsi ateşten pıtrak gibi görkemli altın çiçekler halinde göğe atılıyordu. Saraylılar hurra hurra diye haykırıyor, küçük prenses sevinçle gülüyordu. Herhalde beni önemli bir vesileye saklıyorlar, şüphesiz öyle olmalı, diyen roket her zamankinden daha mağrur görünüyordu. Ertesi gün işçiler ne varsa derleyip toplamaya geldiler. Belli ki bu bir temsilciler heyeti, onları kendime yakışır bir vakarla karşılayacağım, dedi roket ve burnunu havaya verip çok önemli bir konu hakkında düşünüyormuş gibi ciddiyetle kaşlarını çattı. Fakat işçiler gitmek üzere hazırlanana kadar onu fark etmediler bile. Tam o sırada biri onu gördü. "Şuna bak, roketlerin en adisi," dedi ve duvarın üstünden onu hendeye attı. Roket havada süzülürken, "Roketlerin en adisi mi? Roketlerin en adisi mi? İmkansız, roketlerin en alası," öyle dedi. "Adi ve ala, kulağa çok benzer geliyor, hatta çoğu zaman aynıdırlar," diyerek çamura düştü roket. "Burası pek rahat değil, fakat şüphesiz muteber bir kaplıca. Herhalde sağlığıma kavuşmam için beni buraya yolladılar. Sinirlerim çok yıpranmış olmalı, dinlenmeye ihtiyacım var," dedi. Az sonra parlak mücevher gibi gözleri ve alacalı yeşil bir derisi olan küçük bir kurbağa yüzerek ona doğru geldi. "Yeni gelen birini görüyorum. Ne de olsa çamur gibisi yok. Bana yağmurlu bir hava ve bir hendek verin, daha ne isteyeyim? Sizce öğleden sonra yağış olur mu? Öyle bir ümidim olsa da gökyüzü masmavi ve bulutsuz. Çok yazık," dedi roket ve sonra ehem ehem diye öksürmeye başladı. "Ne şahane bir sesiniz var, tıpkı bir vıraklama gibi. Tabii ki vıraklama dünyadaki en ahenkli sestir. Bu akşam koromuzu dinlemelisiniz. Çiftçinin evi yakınındaki eski ördek havuzunda yerimizi alıyor ve ay doğar doğmaz başlıyoruz. Herkesi o kadar mest ediyoruz ki bizi dinleyebilmek için kimse gözünü kırpmıyor. Hatta daha dün çiftçinin karısı bizim yüzümüzden geceleri uyku uyuyamadığını annesine söylüyordu. Bu kadar sevilmek sizce de gurur verici değil mi?" dedi kurbağa. Roket öfkeyle "Ahem ahem" dedi ve bir kelime bile konuşamadığına fena içerlemişti.
Kesinlikle şahane bir ses. Umarım ördek havuzuna siz de gelirsiniz. Kızlarıma bakmaya çıktım. Güzeller güzeli 6 kızım var ama turna balığıyla karşılaşmalarından korkuyorum. Tam bir canavardır turna balığı ve kahvaltı niyetine hepsini gövdeye indirmekte tereddüt etmez. Bana müsaade. Sizi temin ederim. Sohbetinizden büyük keyif aldım. Buna sohbet denirse onca zaman tek başınıza hep siz konuştunuz. Böyle sohbet olmaz. Birinin dinlemesi gerekir. Ayrıca ben tüm konuşmaları kendim yapmayı severim. Hem zamandan kazandırır hem münakaşaları önler, diye karşılık verdi kurbağa. Ama ben münakaşaları severim. Bunu duyduğuma üzüldüm. Münakaşalar son derece kabadır. İyi bir cemiyetteki herkes hep aynı fikirleri paylaşmalıdır. Bana tekrar müsaade. Uzakta kızlarımı görüyorum, dedi kurbağa ve yüzerek uzaklaştı. Siz çok sinir bozucu birisiniz ve çok edepsiz. Benim gibi kendi hakkında konuşmak isteyen biri varken sizin gibi kendi hakkında konuşan kimselerden nefret ederim. Ben buna bencillik derim ve bencillik son derece menfur bir şeydir. Özellikle de benim mizacımda biri için. Çünkü ben iyi huylu yaratılışımla nam salmışımdır. Aslında siz beni örnek almalısınız. Benden daha örnek birini bulmanız mümkün değil. Böyle bir fırsatı bulmuşken bundan yararlanmalısınız. Saraya dönmem an meselesi zira sarayda çok sevilirim. Hatta prensle prenses dün benim şerifime evlendiler. Fakat sizler taşralı olduğunuz için bu meseleleri bilmezsiniz elbet. İri kahverengi bir kamışın tepesine tüneyen bir Yusufçuk, "Ona seslenmenizin bir faydası yok, hem de hiç yok çünkü çoktan gitti," dedi. Bu onun kaybı, benim değil. Sırf beni dinlemiyor diye konuşmaktan vazgeçecek değilim. Kendimi konuşurken dinlemeyi de severim ben. En büyük zevklerimden biridir. Sıkça kendi kendime uzun uzun konuşurum ve o kadar zekiyimdir ki bazen söylediklerimin tek bir kelimesini bile anlamam. "Öyleyse mutlaka felsefe dersi vermelisiniz," dedi Yusufçuk ve tül gibi nefis kanatlarını açtı, göğe ağarak uzaklaştı. Kalmaması ne büyük aptallık. Eminim aklını geliştirecek böyle bir fırsatı pek sık bulamıyordur. Fakat zerre kadar umurumda değil. Benim gibi bir dehanın kıyameti bir gün mutlaka anlaşılacaktır, dedi Roket ve çamura biraz daha battı. Bir zaman sonra iri beyaz bir ördek yüzerek yaklaştı. Sarı bacakları ve perdeli ayakları vardı ve paytak yürüyüşünden dolayı çok güzel olarak kabul ediliyordu. "Vak vak vak, ne tuhaf bir şekliniz var. Acaba sorabilir miyim, bu haliniz doğuştan mı yoksa bir kaza mı geçirdiniz?" "Taşradan hiç çıkmadığınız gün gibi aşikar. Aksi halde kim olduğumu bilirdiniz. Fakat cehaletinizi bağışlıyorum. Başkalarından benim kadar kayda değer olmalarını beklemek adil olmaz. Göğe uçup altın bir yağmur sağanağı halinde yere inebildiğimi söylersem şüphesiz şaşıracaksınız. Bundan ne çıkar ve kime ne faydası var anlamıyorum. Fakat bir öküz gibi tarlayı çift sürebilseniz, bir at gibi araba çekebilseniz ya da bir çoban köpeği gibi koyunları güdebilseniz anlarım." "Sevgili ördek, görüyorum ki aşağı tabakalara aitsiniz. Benim mevkimdekilerin asla faydasına bakılmaz. Bizlerin bazı marifetleri vardır ve bu yeter de artar. Ben şahsen hiçbir türden işe sıcak bakmam. Bilhassa da sizin tavsiye eder göründüğünüz işlere. Hatta ben daima yapacak başka hiçbir şeye olmayanların ağır işleri sığındıklarını düşünmüşümdür," dedi Roket kibirli bir ses tonuyla. Çok sakin bir yaratılışı olan ve kimseyle hiçbir zaman çekişmeyen ördek, Pekala, herkesin kendisine göre bir zevki vardır. Her halükarda sizin de buraya yerleşmenizi umarım." "Ah tanrım, hayır. Ben yalnızca bir ziyaretçiyim. Seçkin bir ziyaretçi. Doğrusu burayı epey sıkıcı buluyorum. Ne makbul bir cemiyet var ne de yalnız kalabiliyorum. Hatta burası basbayağı varoş. Belki de saraya dönmeliyim. Çünkü dünyada yankı uyandırmanın kaderimde olduğunu biliyorum," diye inledi Roket. "Bir zamanlar ben de cemiyet hayatına katılmayı düşünmüştüm. Islah edilmesi gereken çok şey var. Hatta vaktiyle bir toplantının reisliğini yapmıştım ve hoşumuza gitmeyen her şeyi kınayan kararlar geçirmiştik. Fakat pek bir sonuç alamadık. Bunun üzerine ben de evime çekildim ve bir aile kurdum. Ben cemiyet hayatı için yaratılmışım. En aşağı ferdine kadar bütün akrabalarım da. Ne zaman boy göstersek büyük heyecan uyandırırız. Ben henüz bir gösteriye çıkmadım ama çıktığım zaman muhteşem bir manzara olacak.
Aile hayatına gelince kişiyi hızla ihtiyarlatan ve aklı yüksek şeylerden alıkoyan bir şeydir. Ah hayatın yüksek şeyleri ne hoştur. Bu da bana ne kadar acıktığımı hatırlatıyor. Vak 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 diyerek suyun aktığı yönde uzaklaştı ördek. Geri gel, geri gel, size söyleyecek daha çok şeyim var diye bağırdı Roket. Fakat ördek oralı olmayınca kendi kendine gittiği iyi oldu. Zaten orta sınıflar gibi düşündüğü belliydi dedi ve biraz daha çamura batıp dahilerin yalnızlığını düşünmeye başladı ki beyaz iş önlükleriyle iki küçük oğlan bir çaydanlık ve biraz çalı çırpıyla suyun kıyısından koşarak geldiler. Temsilciler heyeti bu olmalı dedi Roket ve vakur bir eda takınmaya çalıştı. Oğlanlardan biri "Şuna bak, şu yaşlı sopaya, acaba buraya nasıl gelmiş?" diye bağırdı ve Roket'i hendekten çıkardı. Yaşlı sopa mı? İmkansız. Şanlı sopa demiş olmalı. Şanlı sopa çok daha övgü dolu. Demek beni saray eşrafından biriyle karıştırıyor, dedi Roket. Öbür oğlan, hadi ateşe atalım, su daha çabuk kaynar. Çalı çırpıyı bir araya yığdı ve en üste de roketi koyup bir ateş yaktılar. Roket, harika, herkes görebilsin diye beni gündüz gözüyle ateşleyecekler diye feryat etti. Oğlanlarsa hadi yatıp uyuyalım, uyanana kadar su ancak kaynar diyerek çimenlere uzandılar ve gözlerini kapadılar. Roket çok nemli olduğundan yanması epey zaman aldı. Fakat sonunda alev almasını bildi. İşte gidiyorum. Yıldızlardan çok yükseğe, aydan çok yükseğe, güneşten çok yükseğe çıksam, hatta o kadar yükseğe ki diye haykırarak kendini iyice düzeltip kastı. Fıst 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 dedi ve doğruca havaya kalktı. Mükemmel, sonsuza kadar böyle gideceğim, başarı diye buna derim diye haykırdı. Fakat kimse onu görmüyordu. Sonra iç gıdıklayıcı, tuhaf bir his kapladı her yerini. İşte patlamak üzereyim. Tüm dünyayı ateşe vereceğim ve öyle bir gürültü çıkaracağım ki 1 yıl boyunca kimse başka bir şeyden söz etmeyecek. Gerçekten patladı da. Barut bam 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 diye sesler çıkardı. Ona da şüphe yok. Gel gelelim kimse, hatta derin uykuya daldıkları için şu küçük oğlanlar bile onu fark etmedi. Ondan geriye yalnızca çubuğu kaldı ve o da hendeğin kenarında yürüyüşe çıkan bir kazın sırtına indi. "Üstüme iyilik sağlık, gökten sopa yağıyor," diye bir çığlık atıp söylenerek kendini suya bıraktı kaz. Roket son bir nefesle "Büyük bir heyecan uyandıracağımı biliyordum," dedi ve söndü. Sadık arkadaş. Bir sabah yaşlı su faresi yuvasından başını uzattı. Boncuk gibi parlayan gözleri ve kırçıl bıyıkları vardı. Kuyruğu da uzunca kara bir lastik gibiydi. Sarı kanaryaları andıran yavru ördekler havuzda oraya buraya yüzüyor, kıpkırmızı ayakları olan bembeyaz anneleri onları suyun içinde nasıl baş aşağı duracaklarını öğretmeye çalışıyordu. Onlara baş aşağı duramazsanız hiçbir zaman muteber cemiyete giremezsiniz diye telkin ediyor, her fırsatını bulduğunda bu işin nasıl yapılacağını gösteriyordu. Gel gelelim yavru ördekler hiç oralı değildi. Muteber bir cemiyet içinde olmanın onlara nasıl bir fayda sağlayacağını göremeyecek kadar küçüktüler. Yaşlı su faresi, "Ne asi çocuklar, boğulmayı hak etmiyorlar mı şimdi?" diye söylendi. Ördek, "Olur mu öyle şey? Kimse bunu anasının karnında öğrenmiyor. Ayrıca bir ebeveyn her zaman sabırlı olmalıdır," diye karşılık verdi. Su faresi, "Öyle mi? Ben ebeveynlik duygusunu hiç bilmem. Ben bir aile erkeği değilim. Doğrusu hiç evlenmedim ve buna niyetim de yok. Aşk iyi, hoş ama arkadaşlık çok daha yücedir. Hatta bildiğim kadarıyla dünyada sadık bir arkadaştan daha soylu ve değerli bir şey yoktur," dedi. Konuşmaya kulak misafiri olan ve yakındaki bir söğüt ağacına tüneyen bir keten kuşu, "Peki lütfen söyler misin, sadık bir arkadaşın vazifeleri hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Ördek, "Evet, ben de tam bunu öğrenmek istiyordum," diyerek havuzun karşı ucuna kadar yüzdü ve yavrularına iyi bir örnek vermek için başı üstünde durdu.
Su faresi, ne saçma bir soru. Sadık bir arkadaşın bana sadık olmasını beklerim tabii ki, dedi. Gümüş renkli bir sürgünün tepesinde salınıp minik kanatlarını çırpan küçük keten kuşu, "Peki karşılığında ne yaparsın?" diye sordu. Su faresi, "Ne demek istediğini anlamıyorum. Sana bununla ilgili bir hikaye anlatayım." "Hikaye benim hakkımda mı? Öyleyse dinlerim, çünkü hikayelere tam anlamıyla bayılırım ben," dedi. Keten kuşu, "Sana da uyarlanabilir," diyerek aşağı inip suyun kıyısına konarak sadık arkadaşın hikayesini anlatmaya koyuldu. Bir varmış, bir yokmuş. Hans adında dürüst ufak tefek bir adam varmış. Seçkin biri miymiş? Hayır, temiz kalbi ve komik, yuvarlak, güler yüzlü suratı dışında hiç de seçkin biri olduğunu sanmıyorum. Küçük bir köy evinde tek başına yaşar ve her gün bahçesinde çalışırmış. Taşra'da onunki kadar sevimli başka bir bahçe yokmuş. Orada Hüsnü Yusuflar, şebboylar, çoban çantaları, Fransız düğün çiçekleri varmış. Şam gülleri, sarı güller, leylak renkli çiğdemler ve altınlı morlu beyazlı menekşeler varmış. Haseki küpesi ve çayır teresi, mercan köşk ve ballı baba, çuha çiçeği ve süsen, nergis ve pembe karanfil. Aylar birbirini takip ettikçe sırasıyla çiçeklenip açıyor, bir çiçeğin yerine öbürü alıyor. Gözü okşayan güzel görüntüler, buruna hoş gelen tatlı kokular hiç eksik olmuyormuş. Küçük Hans'ın birçok arkadaşı varmış ama en sadıkları değirmenci Hık'mış. Zengin değirmenci küçük Hans'a o kadar sadıkmış ki duvarın üstünden eğilip koca bir demet çiçek veya bir avuç dolusu güzel kokulu ot koparmadan ya da eğer mevsimi ise ceplerine erik ve kirazla doldurmadan Hans'ın bahçesinin yanından geçmezmiş. "Gerçek arkadaşlar her şeylerini paylaşır," dermiş değirmenci ve küçük Hans da başıyla onaylayıp gülümser. Böyle asil fikirlere sahip bir arkadaşının olmasından gurur duyarmış. Komşular değirmeninde istiflenmiş 100 çuval unu, 6 sağmal ineği ve yünü bol büyük bir koyun sürüsü olan zengin değirmencinin küçük Hans'a karşılık olarak hiçbir şey vermemesine bazen garipserlermiş. Fakat Hans hiçbir zaman bunları dert etmez ve gerçek arkadaşlığın diğer kamlığı hakkında değirmencinin söylediği manidar şeyleri dinlemek ona her şeyden daha çok keyif verirmiş. Küçük Hans böylece bahçesinde çalışmaya devam etmiş. Bahar, yaz ve sonbahar boyunca hep çok mutluymuş. Ama kış gelip de pazara götürecek meyve veya çiçeği kalmayınca epeyce açlık çekmiş ve üşümüş. Çoğu akşam birkaç armut kurusu veya çetin ceviz dışında bir şey yiyemeden yatmak zorunda kalmış. Üstelik değirmenci onu görmeye gelmediğinden çok da yalnızlık çekmiş. Değirmenci karısına, "Kar kalkmadıkça küçük Hans'ı görmemin bir manası yok. Çünkü zor günlerinde insanları rahat bırakmak, ziyaretle başını ağrıtmamak gerek. Arkadaşlık hakkında en azından benim fikrim bu ve haklı olduğuma da eminim. O yüzden bahar gelene kadar bekleyip onu o zaman görmek daha iyi. Hem böylece bana koca bir sepet çuha çiçeği verebilecek ve bu da onu mutlu edecektir," demiş değirmenci. Karısı çam odunuyla ısınan büyük ocağın başındaki rahat koltuğundan, "İnsanlara karşı ne kadar düşüncelisin. Gerçekten öyle. Arkadaşlık hakkındaki sözlerini dinlemek sahiden mutluluk verici. 3 katlı bir evde oturmasına ve serçe parmağında altın bir yüzük takmasına rağmen rahibin bile senin kadar tatlı dilli olmadığına eminim," diye karşılık vermiş. Değirmencinin küçük oğlu, "Ama küçük Hans'ı buraya çağırsak olmaz mı? Zavallının bir sıkıntısı varsa ona yulaflı lapımın yarısını verebilir ve beyaz tavşanlarımı gösterebilirim," diye sormuş. Değirmenci, "Budala çocuk, seni ne diye okula gönderdiğimizi anlamıyorum. Hiçbir şey öğrendiğin yok.
Çünkü küçük Hans buraya gelip sıcacık ocağımızı, güzel akşam yemeklerimizi, fıçıdaki nefis kırmızı şarabımızı görse kıskanabilir. Kıskançlık da insanın huyunu bozan en fena şeydir. Hans'ın mizacının bozulmasına göz yumamam. Ben onun en iyi arkadaşıyım. Ona her zaman göz kulak olurum ve hiçbir şeyin aklını çelmemesine dikkat ederim. Hem Hans gelirse prensiplerime aykırı olduğu halde benden veresiye un isteyebilir. Un başka, arkadaşlık başka. İkisi karıştırılmamalıdır. Zaten yazılışları da farklıdır ve bambaşka anlamlara gelirler. Bunu herkes bilir. Kendine koca bir bardak ılık bira dolduran değirmencinin karısı, "Ne kadar doğru söylüyorsun, basbayağı çakır keyif oldum, sanki kilisedeyim," demiş. Değirmenci, "Birçok insan iyi rol yapar ama iyi konuşanlar azdır. Bu da konuşmanın bir o kadar zor olduğunu ve bir o kadar da marifet istediğini gösterir," diye karşılık verirken masanın karşısındaki küçük oğluna öyle sert bakmış ki oğlan utançtan kıpkırmızı kesilerek başını neredeyse çay bardağına kadar indirmiş ve ağlamaya başlamış. Fakat siz onun kusuruna bakmayın, daha çok küçükmüş. Su faresi, "Hikayenin sonu bu mu?" diye sordu. Keten kuşu, "Ne münasebet, bu daha başı," dedi. Su faresi, "Öyleyse çağın gerisinde kalmışsın. Bugünlerde her hikayeci sondan başlayıp başa dönüyor ve ortada bitiriyor. Yeni adet bu. Geçen gün yanında genç bir adamla havuzun etrafında dolaşan bir eleştirmenden işittim. Konu hakkında enine boyuna konuştu. Mavi gözlüğüne, kel kafasına ve genç adamın bir söz söylediği her seferinde püf diye cevap vermesine bakılırsa haklı olduğuna eminim. Ama lütfen devam et. Değirmenci fevkalade hoşuma gitti. Benim de türlü güzel duygularım vardır. O yüzden aramızda büyük bir anlayış olduğunu görüyorum," dedi. Bir o ayağının bir bu ayağının üstünde hoplayan keten kuşu, "Pekala, kış geçer geçmez ve çuha çiçekleri açık sarı yıldızlar halinde açmaya başlar başlamaz değirmenci karısına küçük Hans'ı görmeye gideceğini söylemiş. Karısı, "Ne kadar iyi yüreklisin, daima başkalarını düşünüyorsun, çiçekler için büyük sepeti de almayı unutma, olur mu?" demiş. Değirmenci yel değirmeninin kanatlarını güçlü demir bir zincirle bağlamış ve kolunda sepetle tepeden aşağı inmiş. Oraya vardığında, "Günaydın küçük Hans," demiş. Küreğine yaslanarak ağzı kulaklarına varan Hans, "Günaydın," demiş. Değirmenci, "Koca kışı nasıl geçirdin?" diye sormuş. "Doğrusunu istersen sorduğun iyi oldu, hem de çok iyi oldu. Korkarım bu kış bayağı zor geçti ama artık bahar geldiği için mutluyum. Zaten çiçeklerimin de durumu iyi," demiş Hans. Değirmenci ise, "Bütün kış senden söz ettik Hans, nasıl olduğunu merak ettik." "Çok iyisiniz, ben de beni unuttuğunuzdan korkmuştum." "Hans, beni şaşırtıyorsun. Arkadaşlık asla unutmaz. Onun en güzel yanı budur. Ama sen galiba hayatın şiirselliğini anlamıyorsun. Bu arada çuha çiçeklerin de ne güzel görünüyor." "Evet, çok güzeller değil mi? Ve neyse ki bu sene bol oldular. Onları pazara götürüp belediye başkanının kızına satacağım ve parasıyla el arabamı geri alacağım." "El arabanı geri mi alacaksın? Onu sattığını mı söylüyorsun? Ne büyük bir aptallık." "Aslını istersen bu kışın benim için çok kötü geçtiğini anlamışsındır. Ekmek alacak param bile kalmadı. O yüzden önce pazar ceketimin gümüş düğmelerini, sonra gümüş zincirimi, sonra büyük pipomu, son olarak da el arabamı sattım. Fakat artık hepsini tekrar geri alacağım," demiş Hans. Değirmenci, "Hans, ben sana el arabamı veririm. Pek iyi durumda değil. Hatta bir yanı düştü ve tekerleğinin çubuklarında da kırık var. Ama yine de sana verebilirim. Kendi hesabıma büyük bir cömertlik yaptığımı biliyorum ve birçok insan onu vermemi son derece aptalca bulacaktır. Ama ben herkes gibi değilim. Bence cömertlik arkadaşlığın özüdür. Ayrıca kendime zaten yeni bir el arabası aldım. Evet, için rahat olsun. Sana el arabanı ben veririm." "Ne diyeyim?
Gerçekten çok cömertsin. Evde döşemelik bir tahtam var. Onunla arabayı kolayca tamir edebilirim." demiş ve komik yuvarlak yüzü sevinçle parlamış Hans'ın. Değirmenci, "Tahta mı? Ahırın çatısı için tam ihtiyacım olan şey. Çatıda kocaman bir gedik var ve kapamazsam bütün darı nemlenecek. İyi ki söyledin. Bir iyiliğin başka bir iyiliği doğurması ne şaşırtıcı. Ben sana el arabamı veriyorum, sen de bana tahtanı veriyorsun. El arabası tabii ki tahtadan çok daha değerli ama gerçek arkadaşlık bunları önemsemez. Hadi getir de hemen bugün ahırda işe koyulayım." "Hay hay," diyerek barakaya seyirtmiş ve tahtayı sürüyerek getirmiş Hans. Tahtayı gören değirmenci, "Pek büyük bir şey değilmiş. Ahırın çatısını onardıktan sonra el arabasını tamir etmeye yetmeyebilir. Fakat bu elbette benim hatam değil. Ayrıca sana el arabamı verdiğime göre sen de karşılığında bana biraz çiçek verebilirsin. İşte sepet, lütfen iyice doldur, olur mu?" "İyice doldurayım mı?" demiş Hans epeyce üzgün bir şekilde. Çünkü sepet sahiden de kocamanmış ve onu doldurursa pazara götürecek çiçeği kalmayacakmış. Oysa gümüş düğmelerini geri almayı ne kadar istiyormuş. "Sana el arabamı verdiğime göre birkaç çiçek istememde bir mahsur olmayacağını düşünüyorum. Belki yanlışım var ama bence arkadaşlık, gerçek arkadaşlık her tür bencilliğin üstündedir." "Sevgili arkadaşım, en iyi arkadaşım, bahçemdeki bütün çiçekler senin olsun. Gümüş düğmelerimi almaktansa her gün senin güzel sözlerini dinlemeyi tercih ederim." demiş küçük Hans ve koşarak bütün sevimli çuha çiçeklerini toplayıp değirmencinin sepetine doldurmuş. Değirmenci ise, "Hoşça kal küçük Hans," demiş ve omzunda tahta, elinde koca sepetle evine doğru gitmiş. "Sen de hoşça kal," diyerek neşeyle işine dönmüş. Değirmenci ona el arabasını vereceği için çok sevinçliymiş. Ertesi gün hanım ellerini sundurmaya tuttururken değirmencinin yoldan ona seslendiğini duymuş. Seyyar merdivenden inip bahçenin öbür yanına koşmuş ve duvarın üstünden bakmış. Değirmenci koca bir çuval unla orada dikiliyormuş. "Sevgili küçük Hans, şu bir çuval unu benim için pazara taşır mısın?" demiş. "Hay Allah, çok üzgünüm ama bugün gerçekten çok işim var. Sürünücü bitkilerimin hepsini tutturmam, tüm çiçeklerimi sulamam ve tüm çimlerin üstünden silindirle geçmem gerekiyor," demiş Hans. "Ama nasıl olur? Sana el arabamı verdiğim halde beni reddetmen biraz samimiyetsizce geliyor." "Lütfen öyle deme, ben kimseye samimiyetsiz davranamam," demiş Hans ve üzülmüş ve koşarak şapkasını almış, omuzlarında koca bir çuvalla yola düşmüş. O gün hava çok sıcak, yolda fena halde tozluymuş. Hans daha 6. mil taşına ulaşamadan o kadar yorulmuş ki oturup dinlenmek zorunda kalmış. Fakat sonra gücünü toplayıp devam etmiş ve sonunda pazara ulaşmış. Orada bir süre bekledikten sonra onu çok iyi bir fiyata satmış ve gecikirse yolda karşısına hırsızların çıkacağından korkarak hemen eve dönmüş. Yatağa girerken kendi kendine, "Çok yorucu bir gün oldu ama değirmencinin isteğini kıramazdım. Ne de olsa en iyi arkadaşım, üstelik bana el arabasını da verecek," diye düşünmüş. Ertesi sabah değirmenci erkenden un parasını almaya gelmiş ama küçük Hans çok yorgun olduğundan hala yataktaymış. Değirmenci, "Aman Tanrım, ben sana el arabamı veriyorum, sen tembellik yapıyorsun. Daha çok çalışmalısın Hans. Tembellik büyük bir günahtır ve ben hiçbir arkadaşımın asla tembel veya aylak olmasını istemem. Seninle açık konuşmamı yadırgama. Arkadaşın olmasam elbette böyle yapmam. Ama insan tamamen açık konuşamayacaksa arkadaşlığın ne anlamı kalır? Herkes güzel şeyler söyleyebilir, karşısındakini memnun edip pohpohlayabilir ama gerçek bir arkadaş daima hoşa gitmeyecek şeyler de söyler ve incitmeyi göze alır. Hatta gerçek bir arkadaşsa bunu tercih eder çünkü o zaman doğrusunu yaptığını bilir." Küçük Hans gözlerini ovalayıp gece kukulatasını çıkararak, "Çok üzgünüm ama o kadar yorgundum ki yatakta biraz daha kalıp kuşların şakamalarını dinlemek istedim.
Onları dinleyince her zaman daha iyi çalıştığımı biliyor muydun? Hans'ın sırtına hafifçe vuran değirmenci, bunu duyduğuma sevindim. Çünkü giyinir giyinmez senden değirmene gelmeni ve ahırın çatısını benim için onarmanı istiyorum, demiş. Çiçeklerini 2 gündür sulamayan zavallı küçük Hans ise bahçesine gidip çalışmaya can atıyor ama çok iyi arkadaşı olduğu için de değirmenciyi kırmak istemiyormuş. Çekingen ve ürkek bir sesle, "Çok işim olduğunu söylesem samimiyetsizlik yapmış olur muyum?" diye değirmenciyi yoklamış. Değirmenci, "El arabasını vereceğime göre senden fazla bir şey istediğim küçük sayılır. Ama beni geri çevirirsen tabii ki gidip çatıyı kendim onarırım," demiş. Küçük Hans, "Hayır, kesinlikle olmaz," diye bir çığlık atarak yataktan fırlamış ve giyinip ahıra yollanmış. Orada gün boyu güneş batana kadar çalıştıktan sonra grup vakti değirmenci işlerin nasıl gittiğine bakmak için uğramış. Neşeli bir sesle, "Çatıdaki deliği onardın mı küçük Hans?" diye seslenmiş. Küçük Hans merdivenden inerek, "Evet, iyice onardım." "Harika, insanın başkaları için yaptığı iş kadar güzel bir şey yoktur." Oturup alnını silen küçük Hans, "Senden bu sözleri duymak kesinlikle büyük bir ayrıcalık, hem de çok büyük. Fakat korkarım senin kadar güzel fikirlerim hiç olmayacak benim." "Merak etme, olacaktır ama daha çok gayret etmelisin. Şimdilik arkadaşlığın uygulamasını yapıyorsun. Bir gün bunun teorisine de sahip olacaksın." "Gerçekten mi?" "Bundan hiç şüphem yok ama madem çatıyı onardın eve gidip dinlenmelisin. Çünkü yarın senden koyunlarımı dağa götürüp gütmeni istiyorum," demiş. Zavallı küçük Hans korkusundan itiraz edememiş ve ertesi sabah değirmenci erkenden koyunlarını evine getirmiş. Hans da onlarla daha doğru yola koyulmuş. Oraya gidip dönmesi bütün gününü almış. Döndüğünde de o kadar yorgunmuş ki koltuğunda uyuyakalmış ve gün iyice ışıyana kadar da uyanmamış. Kalktıktan sonra "Bahçemde ne güzel vakit geçireceğim," diyerek bir an önce işe girişecek olmuş. Fakat çiçeklerine bakmaya hiçbir fırsat bulamamış. Çünkü arkadaşı değirmenci her seferinde uğrayarak ya çok vaktini alan ayak işleriyle meşgul ediyor ya da ondan değirmene gelip yardım etmesini istiyormuş. Küçük Hans ihmal ettiği çiçeklerinin küsmesinden korkarak zaman zaman büyük bir endişeye kapılıyor ve ancak değirmencinin en iyi arkadaşı olduğu düşüncesiyle teselli buluyormuş. "Ayrıca katıksız bir cömertlik örneği olarak bana el arabasını verecek," diyormuş. Küçük Hans böylece değirmenci için çalışıp durmuş. Değirmenci ona arkadaşlık hakkında türlü güzel şeyler anlatıyor. Çok iyi bir öğrenci olan Hans da bunları bir deftere kaydedip geceleri üstünden geçiyormuş. Bir akşam küçük Hans ocağın başında otururken gürültüyle kapı çalmış. Hava fırtınalı olduğu için rüzgar evi sallayarak öyle fena esiyormuş ki Hans başlangıçta sesin oradan geldiğini sanmış. Fakat sonra kapı 2. kez çalmış, ardından hepsinden daha güçlü olmak üzere 3. kez. Küçük Hans kendi kendine, "Herhalde zavallı bir yolcu," diyerek kapıya koşmuş. Değirmenci bir elinde fener, öbüründe büyük bir sopayla karşısında duruyormuş. "Sevgili küçük Hans, başımıza çok kötü bir şey geldi. Küçük oğlum merdivenden düşüp yaralandı. Ben de doktora gidiyorum ama doktor o kadar uzakta ve hava o kadar fena ki yerime senin gitmenin çok daha iyi olacağını düşündüm. Sana el arabamı vereceğimi biliyorsun. O yüzden benim için bunu da yapabilirsin." "Elbette, benim için şereftir. Hemen yola çıkayım. Fakat gece zifiri karanlık, hendeye düşmekten korkuyorum. Fenerini bana ödünç verebilir misin?" "Çok üzgünüm ama bu feneri yeni aldım ve ona bir şey olursa çok üzülürüm," diye karşılık vermiş değirmenci. Küçük Hans, "Neyse, boş ver, o zaman fenersiz de giderim," demiş ve büyük kürk paltosuyla kalın kırmızı beresini alıp boynuna bir atkı dolamış ve yola koyulmuş. Fakat o ne feci bir fırtınaymış. Küçük Hans gecenin karanlığından önünü neredeyse göremiyor ve rüzgarın şiddetinden güçlükle ayakta durabiliyormuş.
Fakat çok cesur olduğundan yılmamış ve 3 saat kadar yürüdükten sonra doktorun evine varıp kapısını çalmış. Doktor başını yatak odasının penceresinden uzatarak "Kim o?" diye seslenmiş. "Ne istiyorsun küçük Hans?" "Değirmencinin oğlu merdivenden düşüp yaralanmış. Hemen gelmenizi istiyorlar." "Tamam," diyen doktor atıyla büyük çizmelerinin ve fenerinin hazırlanmasını istemiş. Aşağı inmiş ve kendisi at sırtında, küçük Hans peşinde güçlükle yürüyerek değirmencinin evine doğru yollanmışlar. Fakat fırtına giderek şiddetlendiği ve yağmur bardaktan boşanırcasına yağdığı için küçük Hans ne gittiği yeri görebilmiş ne de atın hızına ayak uydurabilmiş. Zavallı sonunda yolunu kaybetmiş. Derin çukurlarla dolu olduğu için çok tehlikeli bir yer olan sulak bir fundalığa girmiş ve orada boğulmuş. Büyük bir su birikintisinde yüzen cesedini ertesi gün keçi çobanları bulmuş ve evine getirmişler. Çok sevilen küçük Hans'ın cenaze törenine herkes katılmış ve orada en çok ağıt yakan da değirmenciymiş. "En iyi arkadaşı olarak en iyi yeri de benim almam gerekir," diyerek uzun siyah peleriniyle cenaze alayının en önünde yürümüş ve cebinde taşıdığı büyük bir mendille arada bir gözlerini silmiş. Tören bittikten sonra herkesin oturacak rahat bir yer bulduğu ve baharatlı şarap içip tatlı pastalar yediği handa demirci, "Küçük Hans'ın ölümü şüphesiz herkes için büyük bir kayıp oldu. Özellikle benim için daha büyük bir kayıp oldu. Ona el arabamı verecektim ama şimdi elimde kaldı ve onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Evde yer kaplıyor. Üstelik o kadar kötü durumda ki satsam bile para etmiyor. Bir daha kesinlikle kimseye bir şey vermeyeceğim. Cömertliğin sonu hep acı oluyor," demiş. Uzun bir sessizlikten sonra su faresi dedi. Keten kuşu hikaye burada bitiyor. Ama değirmenciye ne oldu? Ona mı? Hiçbir fikrim yok. Umrumda da değil. İçinde ona karşı bir anlayış beslemediğini açıkça görebiliyorum. Korkarım hikayeden çıkan dersi pek anlamıyorsun. Neyi? Dersi. Bu hikayenin bir ders verdiğini mi söylüyorsun? Kesinlikle. Su faresi büyük bir öfkeyle, "Doğrusu bunu baştan söylemeliydin. Bilseydim seni kesinlikle dinlemezdim. Hatta şu eleştirmen gibi püf derdim. Ama bunu şimdi de diyebilirim." Ve avazı çıktığınca püf diye bağırdı. Kuyruğunu şöyle bir salladı ve yuvasına döndü. Birkaç dakika sonra yüzerek yaklaşan ördek, "Su faresine ne diyorsun? Haklı olduğu noktalar var ama ben kendi hesabıma bir anneyim ve ne zaman müzmin bir bekara rastlasam gözlerime yaş dolar. Galiba onu sinirlendirdim. İbretlik bir öykü anlattığımı inkar edemem," diye karşılık verdi keten kuşu. "Ah, bunu yapmak her zaman çok tehlikelidir. Ben de onunla aynı fikirdeyim," dedi ördek.